Arkadaşlar merhaba, Nalan Yılmaz adım. Bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Bugün WordPress serisinin site başlığı ayarlama, değiştirme ve ekleme kısmını içeren videosuyla karşınızdayım. Vakit kaybetmeden çalışmamıza başlıyoruz. Arkadaşlar bu WordPress serisini localhost üzerinden götürdüğüm için yani siteyi kendi makinamda yapılandırıp ki yerini de göstereyim C'de sanal sunucu, daha doğrusu lokal sunucu hizmeti görecek olan Examp'ın içerisinde htdocs klasörünün altında çalıştığım sitenin ismini görüyorsunuz. Sitemi bu sitenin içerisindeki WordPress dosyalarıyla yapılandırıyorum, ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Tamamlandıktan sonra arkadaşlar uzak sunucuya bir domain adı, bir host hizmeti alınarak servis edilecektir. O zamana kadar çalışmamızı localhost'a götüreceğiz. Sebeplerini daha önceki videolarımda söylemiştim. Lütfen bu derse kadar yayınlamış olduğum videoları izleyip ondan sonra bu dersi takip etmenizi tavsiye ederim. Dersin daha anlaşılır olması açısından. Evet, exam kontrolü çift tıklayarak açtım ve açtığım zaman karşıma gelen panelden Apache ve MySQL'i start yaparak aktif hale getirdim. Açık yeşil olduğu zaman onun aktif hali olduğunu görüyorsunuz. Bu noktaya nasıl geldiğimi ilk videomuzda anlatmıştım. Videonun linkini buraya bırakıyorum. Lütfen oradan takip ederek bunların kurulumunu ve neden kurduğumuzu, hangi amaçla kullandığımızı, bu ortama giriş şeklini ve detaylarını incelemenizi istiyorum. Kapattım. Kapattığım zaman arka tarafta çalıştığını görüyorsunuz. Kendisi aslında kapatılmıyor. Bunu quit yaparak ancak sanal sunucudan yani Exam lokal sunucusundan çıkabiliyorsunuz. Şimdi burayı da kapatıyorum. Evet, WordPress'e kanalıma girmek için şöyle bakın localhost şu anda ben girmiş durumda olduğumdan dolayı adres çubuğunuza localhost slash sitemizin adı slash vp-admin diyorsunuz. Enter'ladığınız zaman karşınıza arkadaşlar kullanıcı adı, vp-admin kullanıcı adı ve vp-admin parolanızı isteyen bir kısım çıkacaktır. Onu enter'ladıktan sonra doğru giriş yaptıktan sonra bu panele geliyorsunuz. Yönetim paneliniz burası. Eee, onunla ilgili videoyu da yukarıya bırakıyorum. En azından, hani, bu videoya sonradan dışarıdan gelen bir, izleyicimin, dinleyicimin, nasıl olduğunu görebilmesi açısından yukarıdaki linke tıklayarak giriş şeklini öğrenmesini isterim. Şimdi, bugünkü başlığımız, pardon, konumuz sitemizin başlığını ayarlamak. Şimdi bakın, şurada yazan kişisel test sitesi bizim site başlığımız. Bu site başlığını tıkladığımız zaman sitemizin kendi ana sayfasına geliyoruz. Ana sayfanın üzerinde bu gördüğünüz ana sayfa benim tasarladığım ana sayfa değil. Eee, yüklediğim temamın bana varsayılan olarak verdiği ana sayfa. Ana sayfanın üzerine geldiğinizde bakın burada site başlığınız ve site logonuz yayınlanıyor. Bir önceki videomda, daha önce yayınladığım videomda, site logosunun, sayfalara nasıl getirildiğini, nasıl ayarlandığını göstermiştim. Bugün de site başlığının nasıl ayarlanacağını ve getirileceğini göstereceğim yazı sayfalarımız. Site başlığını ayarladığınız biçimde görüyorsunuz. Peki bunu nereden ayarlıyoruz? Site başlığınızı ayarlamak için başlangıçta WordPress'i kurarken ayarlıyorsunuz arkadaşlar. WordPress'in kurulumu sırasında ayarlanıyor. Ne ayarlarsanız ayarlayın, WordPress kurulumunu yaptıktan sonra bu yönetim paneline girdiğinizde ayarlar ve genel sekmesinden isterseniz site başlığınızı değiştirebiliyorsunuz. Ben buraya kişisel blog sitem olarak bir değişiklik yapıyorum ve bunun, her tarafa yansıyıp yansımadığını görmek istiyorum. Her tarafa yansıyacaktır. Yaptığınız bir değişikliği, değişiklikleri kaydet butonuna tıklayarak arkadaşlar kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Bakın hemen burada kişisel blog sitem kendini güncelledi. Siteyi tekrardan yan tarafta bir görüntülemek istediğimde, title'da kişisel blog sitem çıktı ve kişisel blog sitem ifadesi burada gözüktü. Şimdi bu birinci adımımızdı. İkinci adımımız hazırladığımız yazılara ya da sayfalara, şu anda yazılardan gidiyoruz arkadaşlar. Sayfalara daha sonra geleceğiz. Hazırlanma aşamasında birbirinden hiçbir şekilde farklılıkları yok.
Çok minik detay farklılıkları var. Yazılarla sayfaların arasındaki fark ne derseniz onunla ilgili videoyu da yukarıya bırakıyorum. Lütfen o videoyu takip ederek yazı sayfa arasındaki farkı algılayınız. Ondan sonra tekrardan bu videoya dönebilirsiniz. Tüm yazılar dediğim zaman, çalışmama eklediğim 3 tane yazımı görüyorum. Şimdi bakın, herhangi bir tanesine giriyorum. Mesela paragraf blok elemanı nedir? Düzenli olarak girdiğimde, eee, 13. dersin konusu olacak bu. 13. dersi daha önce çektim. Şu anda ben 12. dersi çekiyorum. 13. dersin konusunu daha önce çekmiştim. Dolayısıyla bu sayfa hazır. Bu sayfada paragraf elemanını işlemiştik. Ne olduğunu, ayarlarını, yani şuradaki paragraf blok elemanını. Ve blok elemanının ayarlarını yukarıdaki pop-up menüden ve blok sekmesinin nasıl yapılacağını görmüştük. 13. videoda bunlar var arkadaşlar. Şimdi ben bu yazıyı bir şekilde kaydedilmiş görüyorsunuz. İzleme yaparak yazımın internet ortamında nasıl görüneceğine bakacağım. Yazım, bakın, dikkatinizi çekerim. Yazım en yukarıda olmasına rağmen imlecim başlıkla başlıyor ve altta paragraflarım var ve logo ile bitiyor. Tamam mı? Fakat ben yazımı internette başlığın üzerinde logo, başlığım ve yazı başlığımın üstünde logom, site başlığım ve herhangi bir sayfaya link biçiminde bir üst bilgi, header başlığıyla görüyorum. Aşağı iniyorum. Aşağıda yorumlar, kişilerin yorum yazabileceği bir alan ve bir alt bilgi alanıyla görüyorum. Bunlar varsayılanlardır. Neden? Çünkü arkadaşlar biz yazıyı oluşturuyoruz yeni yazı ekleden. Fakat oluşturduğumuz yazı aslında sırada bakar mısınız? Tekil yazılar şablonundan türeyen bir yazı. Yani tekil yazılar şablonunun varsayılan hali ne ise o varsayılanlar bu yazıya ekleniyor. Bir de sizin yaptığınız eklemeler ortasına katıştırılıyor ve yayınlanıyor. Tekil şablona, tekil yazılar şablonuna şöyle bir bakalım. Şablonu düzenle diyelim. Bakın gördünüz mü? Sizin normalde yazınızda olmasa bile aynı az önceki, hatta oraya bir girmeye çalışayım. Kim tekrardan? O da aynı zamanda dursun kenarda. Burayı şöyle, hah, bakın bu karşınızda olsun. Bu yazınızın yayınlanmış hali. Ama şu anda yayınlanmış hali yazısı. Farklı bir sayfaya girdim ama fark etmez. Üçü de yazı. Sonra geliyorum bu sayfayı yine tekil yazılardan türemiş. Şablonunu bir düzenle diyorum. Tamam, bakın yazımın orijinalinde yukarıdaki üst bilgi alanı burada da var. Tamam. Yazımın orijinalinde şurada herhangi bir fotoğraf yok ama şablonunda bir fotoğraf var. Bu fotoğrafın adı öne çıkan görsel. Daha sonra derslerde değinilecek. Bakın, ve WordPress'te site logosu ekleme. Bunlar benim yazdıklarım. Bunlar benim yazdıklarım. Benim yazdıklarım bittikten sonra arkadaşlar, burada neler geliyor karşınıza? Gruplandırılmış kısımlar geliyor. Tamam. Aynen. Gerçekten yazımızda var mı? Evet, bakın bunlar var. Bunları ben hazırlamadım yazıda. Bir de alt bilgi geliyor. Bakalım şablonda var mı? Kesinlikle vardır alt bilgi. Bakın, hatta alt kısım. Alt bilgi demeyeyim. Ağız alışkanlığı. Footer header diye geçiyor. Alt kısım olarak gelen bir alan var. Bu bir şablondan türetiyoruz biz yazımızı. Tamam. Kapatıyorum bu şablonu ve ve siz ne hazırlarsanız ortada hazırladığınız kısım bu şablonun içine oturtuluyor. Tamam. Şimdi bu şablonda bir üst bilgi var mıydı? Üst kısım vardı. Orada da bizim site başlığımız var mıydı? Vardı. Yani biz yazımızda site başlığını aslında şablondan görebiliyoruz. Peki bunu nasıl görebiliriz? Gerçekten nasıl emin olabiliriz? Ayarlayabilir miyiz? Kesinlikle ayarlayabiliriz. Şimdi benim varsayılan temam arkadaşlar, geliyorum. Benim varsayılan temam, hiç değişiklik yapmadım. WordPress'i ilk yüklediğimde gelen 2024 teması. 2024 temasının kendine ait bir düzenleyicisi aslında yok.
Otomatik olarak bir düzenleyici geliyor. Bu varsayılan bir düzenleyici. Senin şablonlarını, sayfalarını, modellerini, stillerini ufak çaplı değişiklikler yapmanı sağlıyor. Ama çok profesyonel bir düzenleyici değil. Profesyonel ve daha kullanışlı, ücretli ya da ücretsiz temalarla birlikte gelen Builder'lar var ya da Elementor'lar var. Builder'larla sitenizin burada yaptığınız ayarlarını, düzenleyiciyle yaptığınız ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın, şablonlara geliyorum. Bulalım bakalım bizim tekil şablonumuzu, tekil yazımızı bulduk. Tekil yazımızı bulduk arkadaşlar. Tamam, bakın, şablon bu. Siz şu kısmı arkadaşlar kendiniz ayarlıyorsunuz. Başlığı kendiniz veriyorsunuz. Şurada blok içeriğinde, yazı içeriğinde kendiniz yazıyorsunuz. Ama onun dışındakiler varsayılan olarak gelen düzenlemeler. Şuradaki düzenleme düğmesini tıkladığınız zaman tekil şablonunuzun ayarlarını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Az önce ayarlar genel sekmesine giderek kişisel test sitesi site başlığını kişisel blog sitem olarak değiştirmiştim ya. İstersem bunun üstüne geliyorum ve bakın üstüne gelir gelmez pop-up menü bana dedi ki bu site başlığın. Ben şunu anlıyorum. Ben site başlığımın orada görünmesini istiyor muyum? İstemeyebilirim. Benim tekil yazılarımda site başlığım çıkmasını istiyorum. O zaman bunu burada kaldırıyorum arkadaşlar. Kaldırdım. Bakın şimdi ve kaydettim. Kaydet. Tamam. Ne yapacağımı çok iyi anlamışsınızdır. Refresh yapıyorum sayfamı. Az önceki görüntülediğim sayfamı. Bakar mısınız? Az önce görüntülediğim yazımda, WordPress'te site logosu ekleme yazımda otomatik olarak site başlığım gitti. Neden? Çünkü ben onu türetilen şablonda kaldırdım. Tamam. Ve Ctrl Z ile işlemimi geri alıyorum tekrardan. Bir şey daha göstereceğim. Ben burada kişisel blog sitem ifadesini personal blog site olarak değiştiriyorum. Hatta my ifadesini de başına ekleyelim. Tamam. Kaydet dediğim anda dikkat etmenizi isterim. Diyor ki siteniz içerikleriniz ve şablonlarınız için aşağıdaki değişiklikleri yaptı. Bu sitenizdeki her şeyi etkileyecek. Yani başlık değişikliği yaptınız, üst kısımda değişiklik yaptınız. Sitenizde site başlığı yayınlanan her yeri etkileyecek. Okey mi? Okey diyoruz. Bakalım nereleri etkiledi. Az önceki site logomu tekrardan refresh yapıyorum. Bakın, hemen yeni koyduğum site başlığı otomatikman mevcut olan bir yazıda etkilendi. Yetmedi. Giriyorum ayarlara. Az önce hani sitemin başlığını WordPress kurulurken ayarlıyorum ama istersem sonradan da ayarlayabilirim demiştim ya. Genel sekmesine geldim. Bakar mısınız? Site başlığı etkilenmiş oldu. Yani sizin şablonun herhangi bir yerinde site başlığı olarak nitelendirdiğiniz herhangi bir bileşeni değiştirdiğinizde bütün sitenizde o değişiyor. Tamam, bütün sitenizde değişiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu madem orijinal haliyle kaydettim, artık My Personal Blog Site olarak geçiyor arkadaşlar ve geldim. Herhangi bir yazı eklediğim zaman artık arkadaşlar, yazıma rastgele bir başlık koyuyorum ve kaydediyorum. Hadi bu yazıyı bir ön izlemeyle bakalım. Bakın, sadece şunu yazmıştım. Şu gördüklerinizin tamamı şöyle aşağı doğru iniyorum. Varsayılan olarak gelen şablondan bilgiler ve site başlığı da değişmiş durumda. Arkadaşlar bu anlattıklarımın yanında site başlığını aynı zamanda hazırladığınız bir yazıya eklemenin site başlığı blok elemanıyla güzel bir yöntemi var. Bunun için yeni bir yazı ekliyorum. Başlığımı ayarlıyorum. WordPress'te WordPress'te site başlığı blok elemanı ekleme diyorum. Başlığım bu. Başlığı ilgilendiren bir tane paragraf bulmak istiyorum. Bu paragrafı WordPress'in kendi sitesinden çekebilirim, alabilirim. Bunun için site başlığı
nasıl eklenir diye bir yazı yazıp buna eee, WordPress'in bakın kendi tabii bu WordPress.com'dan destek, WordPress.org'dan olsa daha iyi olurdu ama hiç fark etmez. Burada kendine ait bir destek var. Zannedersem CSS'ler gelmedi. Şimdi refresh yapımda geldi. Evet, site başlığı ile ilgili basit bir Ctrl+C, Ctrl+V yapıp buraya bir paragraf olarak yapıştırıyorum. Arkasından nasılla ilgili kısmını buradan da gidip ikinci bir paragraf blok elemanı olarak yapıştırıyorum. Amacım şuydu. Bu yazıların altına bir site başlığı blok elemanı eklemek. Yan taraftaki blok elemanı ekle düğmesini tıkladığım zaman burada site başlığını göremiyorsam eğer hepsine göz at dediğim zaman soldaki blok paneline beni bağlayacak ve site başlığı dediğim zaman site der demez içinde site ifadesini barındıran blok elemanları çıktı. Buradan site başlığını seçiyorum ve otomatik olarak bakın site başlığının bu kısma geldiğini görüyorum. İşte site başlığı eklemek bu kadar kolay arkadaşlar. Peki taslağı kaydedip internet ortamında nasıl görüldüğüne bakmak istiyorum. Bakın hazırladığım yazı çok basit bir yazı. Site başlığı olarak eklenmiş durumda. Bu bileşenimin nasıl görüldüğünü belge özetinden bakacağım. Bileşenim de bu şekilde görülüyor. Üzerine geldiğim zaman seçtiğimde pop-up menüde bunları görüyorum. Site başlığını istersem yukarıya taşıyabilirim, aşağıya taşıyabilirim, ortaya alabilirim. Ayrıştırıcı olsun, ortada kalsın arkadaşlar. Hizalamasını yapabilirim. Büyük genişlik, tam genişlik. Tam genişlik olduğu zaman, sayfanın tamamını, nasıl söyleyeyim? Bakın, taslağı kaydedip bir ön izleme yaptığım zaman daha iyi göreceksiniz. Yazının tamamı kendisine ayrılan alanda kalırken başlık ekranın tamamını kaplayacak şekilde sola hizalanmış durumda gözüküyor arkadaşlar. Tam genişlik görüntüsü de bu demektir. Şimdi tekrardan onu hiçbiri deyip varsayılan yazı genişliğinin kısmını alayım. Site başlığının, eee, HTML tag'i olarak, nitelendirilen hashtagl'lerinden hangisiyle yazılacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz ya da mevcut site başlığını, ne olarak, yani daha doğrusu paragraf olarak mı nitelensin yoksa bir başlık olarak mı nitelensin, bunu ayarlayabiliyorsunuz. Site başlığını kendisini kaplayan alanda ortalama veya sağ hizalama yapabilirsiniz. Site başlığı ile ilgili seçenekleri kopyalayıp ayrı bir yerde yapıştırabilirsiniz ya da site başlığını çoğaltabilirsiniz. Hemen altına gelmesini sağlayabilirsiniz. Ya da site başlığının önceki alanına bir blok elemanı eklenmesini ya da sonraki alanına bir blok elemanı eklenmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu seçenekler çoğunda ortaktır arkadaşlar. Site başlığının stillerini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Site başlığını ve seçtiğiniz başka nesneleri gruplayabilirsiniz, kilitleyebilirsiniz. Kilitlediğiniz zaman ayarlarını değiştiremiyorsunuz. Bir modelin hazırladığı site başlığı içeren bir eleman topluluğunu model olarak, tutturabilirsiniz. Modeller ayrı bir konu. Başka ne yapabiliriz site başlığıyla? Sağ taraftaki şu ayarlar düğmesine geliyorum. Bakın site başlığının ana sayfaya başlık bağlantısı yap seçeneği var. Şimdi bunu tıkladığımız zaman ana sayfamıza gidecektir. Dersin başında anlattığım gibi önemli, bir işlevi var. Aynı site logosu gibi site başlığı da tıklandığı zaman ana sayfaya atıyor arkadaşlar. Bu ana sayfayı yeni sekmede mi açacaksın yoksa aynı sayfada mı açacaksın? Bunu belirliyorsunuz bu tuşla. Yeni sekmede aç diyelim ve deneyimleyelim. Taslağı kaydedelim ve arkadaşlar ön izleme yapalım. Bakın ön izleme yaptığımız zaman bana şunu tıklamıştık. Tıkladığımız zaman farkındaysanız yeni sayfada ana sayfaya bağladı. Yeni sekmede ana sayfaya bağladı. Kısaca bu şekilde. Tekrardan dönüyorum. Başka ne ayarlar yapabiliyoruz diye. Yukarıda evet galiba görsel ayarları var. Site başlığınızın görsel ayarlarını yapabilirsiniz. Zemin rengi,
Arka plan rengi kapladığı alana veriyorsunuz. Tıklandığı zaman gene ana sayfaya bağlıyor. Üzerine bir link vermek istediğinizde onunla ilgili bağlantısını yapabiliyorsunuz. Tıklıyorum. Tipografisini yapabiliyorsunuz. Yani small, medium, large veya x-large yazılarla bağlansın gibi. Large'da bırakayım. Başka tipografik ayarlar yapabiliyorsunuz. Yazı boyutunu ayarlayabilirsiniz, görünümünü ayarlayabilirsiniz. Bunları pasif olarak bırakmışlar. Dolayısıyla görünüm, satır yüksekliği, harf aralığı, harf durumunu ayarlayamıyoruz. Bu da demektir ki WordPress bize özel bir eleman olduğu için bunun üzerinde çok fazla oynama yapmanıza müsaade etmiyor arkadaşlar. Sitenizin SEO'su, siteye girenlerin biraz da estetik beklentileri açısından ve tabii ki sitenin hareket tarzı, faaliyet yapısı açısından. Yazı tipi ailesini değiştirebiliyoruz. Geldik buraya. Yazı tipini ben de varsayılan duran yazı tiplerinden seçebiliyorum. Temamın bana sağladığı yazı tiplerinden. Yeni tema yüklemediğim için varsayılan yazı tiplerim bu kadar. Başka ne yapabiliyormuşum? Metin biçimlendirme yapabiliyormuşum. Tıklıyorum. Bakalım metin biçimlendirmede ne yapabiliyoruz? Pardon, şurada metin biçimlendirmeye tıkladım. Metin biçimlendirmede arkadaşlar harf aralığını değiştirebiliyoruz. Söylemiştim zaten onu size. Mesela aralarını 5 piksel kadar bir görüntü yapayım. Metin biçimlendirme dediğimizde şu, bakın ince yazılmasını, koyu yazılmasını veya hafif yatık yazılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu şekilde kalsın. Satır yüksekliği 1,5 santim. Çift satır olmadığı için kendisine ayrılan alan daralıyor veya kendisine ayrılan alan genişliyor. Bunu görüyoruz. Boyutlar dediğimiz zaman arkadaşlar e, site başlığımızın kendisine ayrılan alanın içindeki boşluk, yani şuradaki kenarların içeriği olan boşluğu ya da kenar boşluğu ise şuradaki kenarların üstteki ya da alttaki araçları olan boşluğu, elemanları olan boşluğu. Önce kenar boşluğunu göstermek istiyorum. Kenar boşluğunu seçtim. Tekrardan pardon. Çok küçük bir alanda kaldı. Kenar boşluğunu seçtim. Kenar boşluğu mesela yukarıdan aşağıdan. Ha pardon, aşağıyı seçmişim. Halbuki şunu seçmek istemiştim. Tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Kenar boşluğu seçtim. Bakın yukarıdan aşağıdan kapladığı alanın kenarlıklarıyla yukarıdaki elemana ve aşağıdaki elemana olan uzaklığı değişiyor. Tamam mı? Aynı şekilde eğer sağında solunda eleman olsaydı bu iş yaptığım onayda o elemanın sağa sola olan uzaklığını, sağdaki elemana ve soldaki elemana olan uzaklığını belirleyecekti. Aynı şey arkadaşlar dolgu için de geçerli. Dolguda da olay şu. Bakın zaten üzerine geldiğinde görüyorsunuz. O mavi renkli alanın genişliğini ayarlıyor. Yani iç dolguyu. Onu arttırabiliyoruz. Yukarıdan aşağıdan gördünüz mü? Şimdi kapladığı alan ne kadar çok arttı. Ya da biraz abartılı yapıyorum ki ne demek istediğimi anlayın diye. Sağdan soldan bırakılacak olan alanları genişletebiliyoruz. Eğer arkadaşlar benim sayfamın yazı alanı için ayrılan alan daha geniş olsaydı, ben geniş perspektifi seçseydim, bu alan sağa solu iyice genişleyecekti. Tamamen görsel olarak kaygılarınız neyse, beklentileriniz neyse ona göre ayarlama yapabiliyorsunuz. Blok elemanı, pardon, site logosunun blok sekmesi ayarları diğer tüm varsayılan elemanlarla hemen hemen aynı arkadaşlar. Dersim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.